Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben operatör doktor Emir Akıncıoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalında tamamladım. Üroloji de tıpta teknolojiye çok bağımlı branşların başında geliyor. Özellikle son 20 senede çok fazla minimal invazif dediğimiz, yani küçük kesilerle, hatta hiç kesi yapmadan ameliyat tekniklerinin geliştiği ve yaygın kullanılmaya başladığı bir branş. Özellikle dünyada robotik cerrahi son yıllarda çok popüler. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde, bunun yanı sıra ülkemizde de son derece sık başvurulan bir teknik ve teknoloji robotik cerrahi. Tüm dünyada baktığımızda robotik cerrahinin açık ara en çok kullanıldığı branş üroloji ve en çok yapılan ameliyatta prostat kanseri ameliyatı. Bu açıdan üroloji teknolojinin başarı çektiği branşların en önemlilerinden biri diyebiliriz. Robotik cerrahi kabaca hasta başında hastaya monte edilen bir cihaz ve dışarıdan bunu kontrol eden bir cerrahın olduğu bir konsol ile yapılan ameliyatları anlatıyor. Ameliyatı yapan cerrah birebir hastanın başında değil, hastaya monte edilen cihazı bir konsol vasıtasıyla kullanarak ameliyatı gerçekleştiriyor. Ürolojide en sık prostat kanserinde, ama bunun yanı sıra mesane kanserinde mesanenin alınması, böbrek kanserinde böbreğin korunarak sadece kanserli kısmın alınması ve böbrek çıkım darlığı gibi ameliyatlarda da sıklıkla başvuruyoruz. Robotik cerrahinin genel avantajı, küçük kesilerden ameliyatı yapmaya fırsat verdiği için ameliyat sonrası hastanın çok daha hızlı derlenip toparlanması, yani çok daha az ağrı çekmesi, kanama riskinin düşük olması, ameliyat sonrası hasta konforunun ve yaşam kalitesinin çok daha yüksek olması, taburculuk süresinin kısa olması ve gündelik yaşama çok daha hızlı bir geri dönüş olması şeklinde genel faydalarını özetleyebiliriz. Robotik cerrahinin kendisine has bir dezavantajı yok, ama karın içerisini gazla şişirdiğimiz kapalı ameliyatlara özel olan bazı dezavantajlar var. Özellikle akciğer kapasitesi düşük olan hastalarda biraz daha dikkatli olmak durumundayız. Robotik cerrahide de özellikle bu tarz hastalara biraz dikkat ediyoruz, ama kendisine has bir dezavantaj bize getirmiyor. Robotik cerrahide çok sık bir yanılgı oluyor. Sanki bir robot, bir makine tarafından ameliyat yapılıyormuş gibi bir halk arasında yanılgı oluyor. Ancak bu doğru değil. Ameliyatı yapan cerrahın etkisi %100, çünkü bütün cihazları, bütün ameliyat aletlerini cerrah kontrol ediyor ve cerrah kullanıyor. O yüzden cerrahın deneyimi, eğitimi, tecrübesi son derece önemli ve ameliyatın başarısını etkiliyor. Robotik cerrahi en çok prostat kanseri ameliyatında yapıyoruz. O yüzden en çok prostat kanseri hastaları bize başvuruyor. Prostat kanserinde de hastaların beklentisi genelde bu ameliyata bağlı idrar kaçırma ve cinsel hayatın kaybı gibi konularda robot bize ne gibi faydalar sunacak, bir avantaj sunacak mı şeklinde sorularla geliyor. Robotik cerrahi daha önce bahsettiğimiz avantajların yanı sıra özellikle prostat kanseri ameliyatında kanserden kurtulmanın yanı sıra kansersiz yaşamda yaşam kalitesinin korunması, yani idrar kaçırmanın olmaması, cinsel hayatın etkilenmemesi konusunda bizim için kritik öneme sahip. Prostat kanseri çok sık görülen bir hastalık. Özellikle erken teşhisi günümüz koşullarında ve teknolojisinde mümkün. Erken teşhiste tamamen şifa ile iyileşebilen bir hastalık. Robotik cerrahi de bize sunduğu olanaklarla tam şifanın yanı sıra kişinin yaşamsal fonksiyonlarını, yani idrar kaçırma olmaması, özel hayatının, cinsel hayatının etkilenmemesi ile bize katkılar sunmakta. Bu yüzden bütün 45 yaş üstü erkeklerin prostat muayenelerini aksatmamalarını öneririm. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.